Akşam olunca İsa 12'lerle birlikte geldi. Sofraya oturmuş yemek yerlerken İsa, Size doğrusunu söyleyeyim. Sizden biri, benimle yemek yiyen biri bana ihanet edecek. İsa yemek sırasında eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve Alın, bu benim bedenimdir. diyerek öğrencilerine verdi. Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti, Bu benim kanım. dedi İsa. Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğinde tazesini içeceğim o güne dek asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim. Sonra Getsemani denilen yere geldiler. İsa öğrencilerine Ben dua ederken siz burada oturun. dedi. Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Mümkünse o saati yaşamayayım. Abba, baba, senin için her şey mümkün. Bu kaseyi benden uzaklaştır. Ama benim değil, senin istediğin olsun. İsa'ya ihanet eden Yahuda, Kimi öpersem İsa odur. Onu tutuklayın, güvenlik altına alıp götürün. diye onlarla sözleşmişti. Gelir gelmez İsa'ya yaklaştı, Rabbi, diyerek onu öptü. Onlar da İsa'yı yakalayıp tutukladılar. O zaman öğrencilerinin hepsi onu bırakıp kaçtı. Başkâhinler ve yüksek kurulun öteki üyeleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı tanık arıyor ama bulamıyorlardı. Birçok kişi ona karşı yalan yere tanıklık ettiyse de tanıklıkları birbirini tutmadı. Sonra başkâhin topluluğun ortasında ayağa kalkarak İsa'ya Hiç yanıt vermeyecek misin? Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar? diye sordu. Ne var ki İsa susmaya devam etti. Hiç yanıt vermedi. Başkâhin ona yeniden Yüce olanın oğlu Mesih sen misin? diye sordu. İsa, Benim ve sizler insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. başkâhin giysilerini yırtarak Artık tanıklara ne ihtiyacımız var? Küfürü işittiniz. Buna ne diyorsunuz? hepsi İsa'nın ölüm cezasını hak ettiğine karar verdiler. Bazıları onun üzerine tükürmeye, gözlerini bağlayarak onu yumruklamaya başladılar, Hadi peygamberliğini göster. diyorlardı. Nöbetçiler de onu aralarına alıp tokatladılar. Sabah olunca başkâhinler, ileri gelenler, din bilginleri ve yüksek kurulun öteki üyeleri bir danışma toplantısı yaptıktan sonra İsa'yı bağladılar, götürüp Pilatus'a teslim ettiler. Pilatus, her Fısıh Bayramı'nda halkın istediği bir tutukluyu salıverirdi. Ayaklanma sırasında adam öldüren isyancılarla birlikte Barabba adında bir tutuklu da vardı. Halk, Pilatus'a gelip her zamanki gibi kendileri için birini salıvermesini istedi. Pilatus onlara, Sizin için Yahudilerin kralını salıvermemi ister misiniz? dedi. Başkâhinlerin İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Ne var ki başkâhinler İsa'nın değil, Barabba'nın salıverilmesini istemeleri için halkı kışkırttılar. Pilatus onlara tekrar seslenerek Öyleyse Yahudilerin kralı dediğiniz adamı ne yapayım? diye sordu. Onu çarmıha ger! Diye bağırdılar yine. Pilatus onlara O ne kötülük yaptı ki? dedi. Onlar ise daha yüksek sesle Onu çarmıha ger! diye bağırıştılar. Halkı memnun etmek isteyen Pilatus, onlar için Barabba'yı salıverdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti. İsa'yı Golgota, yani kafatası denilen yere götürdüler. Sonra onu çarmıha gerdiler. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor, Hani sen tapınağı yıkıp da 3 günde yeniden kuracaktın? Çarmıhtan in de kurtar kendini. diyorlardı. Aynı şekilde başkâhinler ve din bilginleri de onunla alay ederek aralarında Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor. diye konuşuyorlardı. İsrail'in kralı Mesih şimdi çarmıhtan insin de görüp iman edelim. İsa ile birlikte çarmıha gerilenler de ona hakaret ettiler. Öğleyin 12'den 3'e kadar
bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat 3'te İsa yüksek sesle, Elohi, Elohi, lama şevaktani. yani Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin? diye bağırdı. Ama İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya yırtılarak ikiye bölündü. İsa'nın karşısında duran yüzbaşı onun bu şekilde son nefesini verdiğini görünce Bu adam gerçekten Tanrı'nın oğluydu. dedi.